Bakar mısınız görüntüye? Gerçekten efsane görünüyor böyle. Dokusunu zaten hiç anlatamam. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşırı lezzetli ve görselliği muhteşem haşhaşlı çörek tarifimle geldim. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve yumuşacık pamuk gibi oluyor. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma tam 1 kilo unumu boşaltıyorum. Daha sonra ortasını bu şekilde açıyorum ve 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su ekledikten sonra 1 yemek kaşığı şeker ve 2 paket instant maya ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Evet, maya ve şekeri karıştırdıktan sonra 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada kulak memesinden bir tık daha yumuşak olana kadar unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden lütfen kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumun kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamı unladım ve hamurumu aldım. Bu şekilde yoğurmaya ve aynı zamanda da ununu yedirmeye devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Gayet güzel özlü bir hamur oldu. Yumuşaklığının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu aşamada tekrardan hamur yoğurma kabıma alıyorum ve kapağını kapatıp yaklaşık 45 dakika mayalanmasını bekliyorum. Evet, hamurum mayalanırken şimdi çöreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Yaklaşık 2 su bardağı haşhaşım vardı. Şimdi bunu sulandırmaya geçiyoruz. 1 çay bardağı pekmez ve 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra karıştırıyorum ve rahatlıkla sürülebilir bir kıvam almasını sağlıyorum. Bu aşamada pekmeziniz yoksa eğer 3 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. Tatlı sevmezseniz eğer sade yağ da kullanabilirsiniz. Daha önce yemediyseniz eğer kesinlikle pekmezli de yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli. Emin olun bunu yedikten sonra daha tatsız asla yapmayacaksınız. Evet, pekmezle harcımı karıştırdım. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Bakar mısınız, resmen kabından taşmış o derece. Evet, bu aşamadan sonra hamurumu tekrar masaya alıyorum ve 2 parçaya bölüyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, hamurumun maya kokusunun çıkması için biraz daha elimle yoğurduktan sonra 2 parçaya böldüm gördüğünüz gibi. Daha sonra bu parçaları beze haline getiriyorum ve masamı tekrar unluyorum ve birinci bezemi bu şekilde açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yufkamı bu incelikte açtım. Bu aşamadan sonra haşhaşımdan her tarafını gezdiriyorum ve dengeli bir şekilde her tarafını sürüyorum.
Evet, gördüğünüz gibi haşhaşımı her tarafına sürdüm. Hamurum bu aşamada hem biraz daha bekledi ve daha böyle esnekleşti. Aynı zamanda da haşhaşın içindeki yağ sayesinde bu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla açılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu açtıkça açtım. Bayağı bir inceldi. Açtık bu arada, açıldıkça da haşhaş bayağı seyreldi. Bu aşamada tekrardan haşhaş ilave ettim ve bol bol her tarafına yaydım gördüğünüz gibi. Bu aşama çok önemli. Evet, daha sonra hamurumuzun uç tarafından bu şekilde rulo yapıyoruz. Yarıya kadar yapıyoruz. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi rulomu yaptım, kestim ve bu şekilde ikiye bölüyorum ve daha sonra 10 santim genişliğinde bu şekilde kesiyorum. Kestiğim her parçayı düğüm yapar gibi gül haline getiriyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için burada daha yavaş göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tam bir gül şekli alıyor. Ama kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka siz de göreceksiniz. Hem çok bereketli oluyor hem de görüntüsü muhteşem bir çörek oluyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bu aşamadan sonra videomu hızlandırıyorum ve bütün tepsimi dolduruyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tepsiye dizerken özellikle biraz aralıklı dizmenizi tavsiye ediyorum. Ben bir seferde pişmesini istediğim için ve biraz daha görünsün diye sık yaptım. Evet, ikinci bezemi de oklava kullanmadan masamı yağlıyorum ve bu şekilde el yordamıyla açmaya çalışıyorum. Bu arada şimdi fark ettim ben de. Bakar mısınız kızıma? Çaktırmadan hamuru koparıyor ve üzerini de anlamayayım diye kapatıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çöreklerimi yaptım. Bu aşamadan sonra tepsi mayası için bir 20 dakika bekletiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 20 dakikanın sonunda çöreklerim gayet güzel mayalandı ve kabardı. Bakar mısınız? Bu aşamada dilerseniz üzerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama ben hiçbir zaman sürmedim haşhaşlı çöreğe. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi haşhaşlı çöreklerim fırından çıktı. Görüntüye bakar mısınız? Tepside kabardığı gibi bir o kadar da fırında pişerken kabardı. Siz de görüyorsunuz. Kabına sığmadı resmen. Hemen şimdi size dokusunu da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? İçi yumuşacık, üstü böyle hafif çıtırlı, altı üstü gayet güzel dengeli şekilde pişti. Bu kadar sık yerleştirmeme rağmen içi asla hamur kalmadı. Siz de görüyorsunuz, tel tel oldu. Sizlere lezzetini de göstermek isterdim ama niyetli olduğum için bakamıyorum maalesef. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.